Ders 1. Aile maceraları. Son aile gezimizde tünellerden ve daglardan geçtik. Bu inanılmaz geliyor. Oldukça maceralı olsa gerek. Gerçekten öyleydi. Babam da yelkencilikten hoşlanıyor, bu da gezilerimize ayrı bir heyecan katıyor. Yelken, keşfetmenin harika bir yolu gibi görünüyor. Seni de yanında mı götürüyor? Evet, ne zaman isterse. Suda olmanın büyülü bir yanı var. Tahmin edebiliyorum. Daglarla denizin birleşimi nefes kesici olmalı. Gerçekten öyle. Her zaman muhteşem manzaralar yakalıyor ve güzel anılar yaratıyoruz. Bir gün bunu deneyimlemeyi çok isterim. Dogan'ın aileleri birbirine yaklaştıracak bir yolu var. Kesinlikle. Bu maceralar en çok değer verdiğimiz şeylerdir. Ders 2. Kis heyecanı. Zeminin beyaz bir kar örtüsüyle kaplanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu duyguyu biliyorum. Sezonun ilk kar yağışının büyülü bir yanı var. Hazırlanmak için her zaman eldivenlerimi, atkimi, şapkamı ve paltomu giyerim. Bu, vites yükseltmenin mükemmel yolu. Karın tadını çıkarırken sıcak kalmak çok önemlidir. Kesinlikle. Dışarı çıkıp kardan adam yapmayı ve kartopu savaşı yapmayı seviyorum. Bu aktiviteler çok eğlenceli. Hepimizin içindeki çocuğu ortaya çıkarıyor. Kesinlikle. Ve karla kaplı manzaraların güzelliği nefes kesici. Her şeyin bir kez harikalar diyarına dönüşmesini görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Yılın en sevdiğim zamanlarından biri. Ders 3. Tarihsel dayanıklılık. Zorlu zamanlarda tarihsel direnişe birçok kez tanık olduk. Evet, Franklin Roosevelt bu ulusun moralini yükseltmek için kendini tekerlekli sandalyesinden kaldırdığından beri. Büyük buhran sırasındaki liderliği gerçekten ilham verici ve etkiliydi. Kesinlikle. Kararlılığın zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğini gösterdi. Ve insanlarla bağlantı kurma yeteneği olağanüstüydü. Evet. Sıradan vatandaşların mücadelelerini gerçekten anlıyordu. Onun mirası bize insan ruhunun gücünü hatırlatmaya devam ediyor. Kabul ediyorum. Azim ve umut konusunda güçlü bir derstir. Bugün kendi zorluklarımızla yüzleşirken, bu ruhu ileriye taşıyalım. Ders 4. Tasarruflu alışveriş heyecanı. Kesinlikle seninle tasarruflu alışverişe gitmek için sabırsızlanıyorum, her zaman çok eğlenceli bir maceradır. Kabul ediyorum. Birlikte gittiğimizde her zaman en benzersiz ürünleri ve harika fırsatları buluruz. Kesinlikle. Tüm rafların arasında gizli hazineleri aramanın heyecan verici bir yanı var. Evet. Üstelik bu bir hazine avı gibidir ve ne keşfedebileceğinizi asla bilemezsiniz. Vintage kıyafetleri ve ilginç ev dekorasyonu ürünlerini nasıl bulabileceğimizi seviyorum. Ben de. Bu parçalardan bazılarının bu kadar karakter sahibi olması şaşırtıcı. Ve bunların arkasındaki hikayeler genellikle büyüleyicidir ve her bir ögeyi özelkiler. Kesinlikle. Bu sefer farklı ikinci el mağazalarını keşfederken çok eğleneceğimize eminim. Niye ortaya çıkaracağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Her zaman keyifli bir deneyimdir. Ders 5. Noel kartı koleksiyonu.
Bugün güzel Kis manzaralarına sahip Noel kartları alabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunu gördüm. Bu baskı koleksiyonu çok rahat ve senlikli bir his veriyor. Kesinlikle. Sanat eseri gerçekten sezonun ruhunu çok güzel yansıtıyor. Arkadaşlarıma ve aileme kart göndermeyi seviyorum. Çok kişisel hissettiriyor. Evet, dijital mesajların kopyalayamayacağı özel bir dokunuş katıyor. Ve postadan el yazısıyla yazılmış bir kart almak her zaman hoş bir sürprizdir. Kesinlikle. Tatillerde neşeyi ve neşeyi yaymanın harika bir yolu. Bu yılki kutlamalar için kesinlikle bu kartlardan bazılarını alacağım. Ben de. İnsanların değer verebileceği harika hatıralar yaratırlar. Ders 6, güvenlik düzenlemeleri. Güvenlik nedeniyle bazı bölgelerde yanıcı maddelere izin verilmediğini duydum. Bu mantıklı. Güvenlik her ortamda her zaman en önemli öncelik olmalıdır. Evet, özellikle çok sayıda insanın olduğu veya hassas ekipmanların olduğu yerlerde. Bu düzenlemelerin süreci genellikle ne kadar sürüyor? Değişebilir ancak herkesin güvende olmasını saklamak, harcanan zamana ve çabaya değer. Kesinlikle. Kaza riskine girmektense dikkatli olmak daha iyidir. Tamamen katılıyorum. Güvenlik düzenlemelerine uymak, olaya dahil olan herkesi korur. Bu kurallara ilişkin farkındalığın yaygınlaştırılması da önemlidir. Kesinlikle. Ne kadar bilgili olursak o kadar güvende oluruz. Ders 7, müzikal yetenekler. Küçük yaşlardan itibaren flüt, keman ve piyano çalarak çeşitli müzik yeteneklerini sergiledi. Bu çok etkileyici. Çok sanatsal bir eğitim almış gibi görünüyor. Enerjik birisi ailesinde büyüyen Stephen'in birçok alanda başarılı olması bekleniyordu. Hem müzikte hem de iş hayatında başarılı olmak için hissettiği baskıyı hayal edebiliyorum. Evet, bu beklentileri dengelemek herkes için oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak birden fazla enstrümanı öğrenmek ona harika bir yaratıcı çıkış noktası saklamış olmalı. Kesinlikle. Müzik, baskı altındayken kendini ifade etmenin harika bir yolu olabilir. Bu zorlukları nasıl başarılara dönüştürdüğünü görmek ilham verici. Kesinlikle. Hikayesi, başkalarını beklentilere bakılmaksızın tutkularının peşinden gitmeye teşvik ediyor. Ders 8, sanatsal ustalık. Pek çok uzman onu tüm zamanların en büyük heykeltırası olarak görüyor ve bunun nedenini anlamak kolay. Evet. Detaylara olan ilgisi ve duyguyu tas aracılığıyla aktarma yeteneği dikkat çekicidir. En ünlü heykellerinden biri, güzelliğin özünü yakalayan gerçek bir şaheserdir. Kesinlikle. Kreasyonlarına hayat verme şekli inanılmaz derecede ilham verici. Çalışmaları dünya çapındaki sanatçıları ve heykeltıraşları etkilemeye devam ediyor. Sanatın zamanın ötesine geçip bugün hala insanlarda yankı uyandırabilmesi şaşırtıcı. Evet. Onun mirası, yaratıcılığın ve ifadenin gücünün bir kanıtıdır. Bir gün heykellerini bizzat görmeyi çok isterim. Bu harika bir deneyim olurdu. Sanatın hepimizi birbirine bağlamanın bir yolu var. Ders 9, odaklanma ve dikkat dağıtma. Öğrenmek için birkaç YouTube videosu denedim ama evde sürekli dikkatim dağılıyor. Bu herkesin başına gelebilir.
Etrafta bu kadar çok şey varken odaginizi kaybetmek kolaydır. Kesinlikle. Kendimi doğru yolda kalmak yerine başka görevleri yapmaya sürüklenirken buluyorum. Dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek amacıyla öğrenme için belirli zamanlar ayarlamayı düşündünüz mü? Bu harika bir fikir. Özel zamanı planlamak daha iyi konsantre olmama yardımcı olabilir. Evet. Sessiz bir alan oluşturmak veya bildirimleri kapatmak da fark yaratabilir. Bunu sevdim. Öğrenmeye çalıştığım içeriğe daha fazla odaklanmama yardımcı olur. Kesinlikle. Sizin için ise yarayan bir rutin bulmak, öğrenme deneyiminizi geliştirebilir. Bunu deneyeceğim ve daha aktif kalmama yardımcı olup olmayacağını göreceğim. Ders 10, Manevi sunular. Tanrılara sunulması gereken adaklarla ilgili birçok inanç vardır. Evet ve bazıları bunların bazı tanrı ikamelerine de uygulanması gerektiğini öne sürüyor. İlginç. Manevi uygulamalarımızda neye değer verdiğimizle ilgili soruları gündeme getiriyor. Kesinlikle. Bazı insanlar milliyetçiliği gerçek inancın en tehlikeli ikamelerinden biri olarak görüyor. Evet. Milliyetçilik ön plana çıktığında bölünmeye ve çatışmaya yol açabilir. Maneviyatta birlik ve şefkatin özünü hatırlamak önemlidir. Kesinlikle. Ortak insanlığımızı tanımak, uyumlu bir şekilde bir arada yaşamak için hayati öneme sahiptir. Kabul ediyorum. Zorlukların üstesinden gelmek için ortak zemin bulmak çok önemlidir. Evet. Bunun gibi konuşmalar inançlarımız ve değerlerimiz üzerinde düşünmemize yardımcı olabilir. Ders 11, Farkındalığın faydaları. Zihni sakinleştirmenin genel refah için gerekli olduğunu düşünmüyor musunuz? Evet, uyumlu ve huzurlu bir varoluş durumu yaratır. Kesinlikle. Streste ve zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmamızı sağlar. Nefes almaya ve meditasyon yapmaya zaman ayırdığımda kendimi çok daha iyi hissettiğimi fark ettim. Bu harika. Farkındalık uygulamak günlük yaşamda odaklanmayı ve netliği artırabilir. Kesinlikle. Şu anın perspektifini ve takdirini getirmeye yardımcı olur. Birkaç dakikalık farkındalığın bile günümde büyük bir fark yaratabileceğini görüyorum. Evet. Bu kadar basit bir uygulamanın bu kadar derin etkilere sahip olabilmesi şaşırtıcı. Rutinlerimize daha fazla farkındalık katmaya kararlı olalım. Ders 12, Ev dekorasyonu seçimleri. İnsanların evlerinin pencerelerinin etrafını nasıl dekore ettiklerini düşünüyorum. Evet, bir evin genel görünümünü gerçekten güzelleştirebilir. Bazı insanlar rahat bir atmosfer yaratmak için perdeler, bitkiler ve ışıklar kullanırlar. Kesinlikle. Yaşam alanına karakter ve sıcaklık katar. Ancak bazen çok fazla şey oluyorsa bunaltıcı gelebilir. Bu doğru. Dengeyi bulmak sakin bir ortam yaratmanın anahtarıdır. Evlerin pencerelerin etrafında sade ama zarif bir görünüme sahip olmasını seviyorum. Evet. Bir alanı daha davetkar ve rahat hissettirebilir. Bir dahaki buluşmamızda dekorasyon tüyolarını paylaşalım. Ders 13, Dogan'ın keşfi. Bu hafta sonu yakındaki bir milli parkı keşfetmeye ne dersiniz? Harika bir fikir gibi görünüyor. Gevşemek ve dogayla bağlantı kurmak için güzel bir yer.
Kesinlikle. Açık havada olmak çok canlandırıcı ve canlandırıcı olabilir. Kabul ediyorum. Üstelik günlük Yasemin koşuşturmasından kaçmak için harika bir yol. Evet. Yürüyüş yapabiliriz, manzaranın tadını çıkarabiliriz ve hatta fotoğraf bile çekebiliriz. Parkın güzelliğini kameramın merceğiyle yakalamayı çok isterim. Bu harika olurdu. Doğa, fotoğraflanacak pek çok çarpıcı manzara sunuyor. Parkta birlikte neler keşfedeceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Eğlence ve rahatlama dolu bir macera olacak. Ders 14, Sabah buluşması. Mükemmel. Parktaki maceramız için saat kaçta buluşmalıyız? Sabah 9'da park girişinde buluşalım. Bu bize keşfetmemiz için bolca zaman veriyor. Bir plana benziyor. Günü en iyi şekilde değerlendirmek için erken başlamayı seviyorum. Ben de. Sabah ısığı çok güzel, özellikle parkta. Kesinlikle. Fotoğraf çekmek için mükemmel, büyülü bir atmosfer yaratır. Ayrıca o sırada etrafta genellikle daha az insan olur ve bu da ortamı daha huzurlu hale getirir. Evet. Gerçekten doğaya dalmak için parkurları kendimize ayırmayı seviyorum. Kesinlikle. Birlikte neler keşfedeceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Heyecan verici bir gün olacak. Atıştırmalıklarımızı da mutlaka götürelim. Ders 15, Hafta sonu eğlencesi. Merhaba. Hafta sonunuz nasıldı? Harikaydı. Kesinlikle muhteşem bir konsere gittim. Bu inanılmaz geliyor. Kimin performansını gördünüz? En sevdiğim grubu gördüm ve tüm hit şarkılarını çaldılar. Hay. Canlı konserlerin o kadar muhteşem bir enerjisi var ki, heyecan verici olsa gerek. Gerçekten öyleydi. Kalabalık o kadar ilgiliydi ki, atmosfer heyecan vericiydi. Sadece hayal edebiliyorum. En sevdiğiniz şarkıyı da mı çaldılar? Evet yaptılar. Herkesin şarkı söylediği çok özel bir an oldu. Bu harika. Hayranların böyle bir araya gelmesini seviyorum. Ders 16, Yiyecek tercihleri. Baharatlı yiyeceklerin büyük bir hayranı değilim ama hafif tatlarla basa çıkabilirim. Bu anlaşılabilir bir durum. Baharatlı yiyecekler herkese göre değildir. Kesinlikle. İsi damagimi bunaltmadan lezzetin tadını çıkarmayı tercih ederim. Aynı şekilde. Hafif tatların da aynı derecede lezzetli ve tatmin edici olabileceğini düşünüyorum. Evet. Baharatlı olmadan lezzet katan pek çok bitki ve baharat var. Kesinlikle. Severek yediğiniz bir yemek var mı? Hafif sarımsaklı ve zeytinyağlı soslu makarnaları çok seviyorum, çok lezzetli. Kulağa hoş geliyor. Taze malzemeleri nedeniyle Akdeniz yemeklerini seviyorum. Bunlar her zaman harika bir seçimdir. Damak zevkimize uygun yemekler bulmak güzel. Ders 17, Seyahat eksiklikleri. Ah hayır. Uçuş tarifesini neden değiştirdiler? Emin değilim ama daha fazla bilgi için havayolu personeline soralım. İyi bir fikir. Gerçekleri doğrudan onlardan almak en iyisidir. Kesinlikle.
Uçuşumuzla ilgili en doğru güncellemeleri saklayabilirler. Umarım çok fazla gecikmeye neden olmaz, gitmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Seyahat planlarının beklenmedik şekilde değişmesi her zaman sinir bozucudur. Evet. Ama en azından sakin kalabilir ve sorunları birlikte çözebiliriz. Kesinlikle. Sonunda her şeyin yoluna gireceğine eminim. Bilgi masasına gidelim ve bazı yanıtlar alalım. Ders 18, Seyahat maceraları. Yakın zamanda Tayland'dan döndüm ve hepsi muhteşem deneyimlerdi. Bu harika. Her zaman Tayland'ı ziyaret etmek ve kültürünü keşfetmek istemişimdir. Kesinlikle yapmalısın. Yemekler, insanlar ve manzara unutulmaz. Tahmin edebiliyorum. Gezinin en sevdiğiniz kısmı hangisiydi? Tapınakları ziyaret etmeyi çok severdim, çok güzellerdi ve tarihle doluydular. Bu inanılmaz geliyor. Mimarisinin muhteşem olduğunu duydum. Gerçekten öyle. Renkler ve detaylar nefes kesici. Ben de pazarları görmeyi ve lezzetli sokak yemeklerini denemeyi çok isterim. Buna bayılacaksın. Tatlar canlı ve benzersizdir. Ders 19, Fermantasyon süreci. Fermantasyonun tamamlanması, kullanılan yönteme bağlı olarak genellikle birkaç gün sürer. Çeşitli fermantasyon süreçleri arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Kesinlikle. Her yöntem, nihai üründe farklı tatlar ve dokular üretebilir. Bu büyüleyici. Yiyecek ve içeceklerde fermantasyonun nasıl çalıştığını öğrenmeyi seviyorum. Evet. Ekmekten yogurda kadar birçok lezzetli üründe fermantasyon hayati bir rol oynar. Bu kadar basit bir sürecin karmaşık tatlar yaratabilmesini şaşırtıcı buluyorum. Kesinlikle. Sanki mutfakta küçük bir sihir oluyor. Evde fermantasyonu denemeyi çok isterim. Kulağa eğlenceli geliyor. Kesinlikle denemelisiniz. Bazı tariflere başlamanıza yardımcı olabilirim. Ders 20, Hükümete güvenmek. Geçen yıl 1 milyon ton çelik ürettik ve bundan hepimiz çok mutluyduk. Bu çok etkileyici. Çok fazla çaba ve özveri gerektirmiş olmalı. Evet ve bu gerçekten hükümetimizin bizi desteklemesine ne kadar güvendiğimizi gösterdi. Güven çok önemlidir, özellikle de bunun gibi büyük projelerde. Kesinlikle. İnsanlar liderlerine inandıklarında, bu büyük başarılara yol açabilir. Doğru bakış açılarına sahip olmak ve büyük resmi anlamak önemlidir. Kesinlikle. Güçlü liderlik güven uyandırabilir ve ilerlemeyi teşvik edebilir. Kabul ediyorum. İşbirliğinin nasıl başarıya yol açabileceğini görmek büyüleyici. Topluluğumuzdaki herkese fayda sağlayan girişimleri desteklemeye devam edelim. Ders 21, Mark'in hokey becerileri. Mark haftada bir maç oynuyor ve bundan gerçekten keyif alıyor. Bu, aktif kalmanın ve eğlenmenin harika bir yolu gibi görünüyor. Evet. O iyi bir hokey oyuncusu ve buzda her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Onu oynarken izlemek heyecan verici olmalı. Hokeyin heyecan verici bir temposu var. Kesinlikle öyle. Oyunlar sırasındaki enerji bulasıcıdır. Hayal edebiliyorum.
Ne zamandır hokey oynuyor? Çocukluğundan beri oynuyor, dolayısıyla artık oldukça tecrübeli. Bu çok etkileyici. Birinin tutkusunun peşinden gittiğini görmek her zaman harikadır. Evet. Onun spora olan bakliligine ve sevgisine hayranım. Ders 22. Maceraya hazırlanmak. Kulağa harika geliyor. Dışarı çıkmadan önce ceketlerimizi alalım. İyi bir fikir. Daha sonra hava soğuyabilir, özellikle de bir süre dışarıda kalırsak. Evet. Ayrıca biraz su getirmeyi de unutmayın, hidrasyon önemlidir. Kesinlikle. Açık hava etkinlikleri sırasında susuz kaldığımda kendimi her zaman daha iyi hissediyorum. Aynı şekilde. Keşfederken enerjimizi yüksek tutar. Güzel manzaraları görmek ve temiz havanın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir gün olacak, bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Ayrılmadan önce ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olalım. Kesinlikle. Hepimizin hazır olduğundan emin olmak için çantamı bir kez daha kontrol edeceğim. Ders 23. Temizlik ve berraklık. Her temizlik görevi zihninizi temizlemenize ve alanınızı yenilemenize yardımcı olabilir. Kulağa ilginç geliyor. Evimi düzenlemeye nasıl başlayabilirim? Her seferinde bir alanla başlayın, süreci daha az bunaltıcı hale getirir. Harika fikir. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine tek bir odaya odaklanabiliyorum. Kesinlikle. Her alanı tamamladığınızda kendinizi başarılı hissedeceksiniz. Bu başarı duygusunu seviyorum. Devam etmem için beni motive ediyor. Evet. Ayrıca düzenli bir alan daha huzurlu bir ortam yaratabilir. Kabul ediyorum. Temiz bir alanın ne kadar büyük bir fark yaratabileceği şaşırtıcı. Gelin bu temizlik projesini birlikte ele alalım, daha eğlenceli olacak. Ders 24. Adayı keşfetmek. Bir turistin sadece birkaç gün içinde adanın çobunu görebildiğini biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Hızlı bir yolculuk için bu idare edilebilir görünüyor. Evet, aceleye getirilmeden görülecek ve yapılacak yeterince ilginç şey var. Bu harika. Tavsiye edeceğiniz mutlaka görülmesi gereken yerler nelerdir? Güzel plajları ve yerel pazarları ziyaret etmenizi öneririm, canlı ve hayat doludurlar. Kulağa mükemmel geliyor. Kendimi yerel kültür ve manzaraya kaptırmayı seviyorum. Kesinlikle keyfine varacaksınız. Her bölgenin kendine has bir çekiciliği ve aktiviteleri vardır. Keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Birkaç gün geçirmek için harika bir yol gibi görünüyor. Kesinlikle. Yakın zamanda bir gezi planlayalım, birlikte harika vakit geçireceğimize eminim. Ders 25. Maceracı faaliyetler. Turistlere yönelik muhteşem su sporları ve tapınak ziyaretleri olduğunu duydum. Bunlar kulağa maceracı geliyor. Bazı su aktivitelerini denemeyi çok isterim. Evet. Snorkelli yüzmeye, kanoya binmeye gidebilir, hatta plajlarda sörf yapmayı deneyebilirsiniz. Vay! Kulağa heyecan verici geliyor. Her zaman sörf yapmayı öğrenmek istemiştim. Kesinlikle denemelisiniz. Eğitmenler dost canlısı ve çok yardımsever. Peki ya tapınak ziyaretleri? Kültürü ve tarihi ilgimi çekiyor.
Tapınakları ziyaret etmek sart. Çarpıcı mimarileri ve huzurlu atmosferleri var. Macera ve kültürel kesif arasında mükemmel bir denge gibi görünüyor. Kesinlikle. Hiçbir şeyi kaçırmadığımızdan emin olmak için bir aktivite listesi yapmalıyız. Ders 26. Alışveriş listesi yapmak. Alışverişe çıkmadan önce hiçbir şeyi unutmamak için bir liste yapalım. İyi bir fikir. Meyveler ve biraz taze sebzelerle başlayacağım. Harika seçim. Sağlıklı öğünler için taze ürünler sattır. Evet. Ayrıca hafta için bazı atıştırmalıklar eklemem gerekiyor. Sağlıklı seçeneklerin mevcut olmasını seviyorum. Ara öğünler önemlidir. Aklınızda ne tür bir şey var? Aklıma granola barlar ve biraz karışık kuru yemişler geliyor. Hareket halindeyken mükemmeller. Bunlar mükemmel seçimler. Çeşitlilik olsun diye biraz yoğurt ve belki biraz peynir ekleyeceğim. Mükemmel. Listeyi tamamlamadan öncekilerimize mutlaka göz atalım. Kesinlikle. Kopya satın almaktan kaçınmamıza ve paradan tasarruf etmemize yardımcı olacaktır. Ders 27. Döviz değişimi. Para birimi söz konusu olduğunda döviz kurumuz oldukça rekabetçidir. Bunu bilmek güzel. Ne kadar takas etmek istersiniz? Yolculuğum için birkaç $100 bozdurmayı düşünüyorum. Bu mantıklı geliyor. Elinizde bir miktar yerel para birimi bulundurmak her zaman akıllıcadır. Evet. Ayrıca özellikle küçük mağazalarda veya pazarlarda işlemleri kolaylaştırır. Kabul ediyorum. Ayrıca restoranlarda ve diğer hizmetlerde bahsis vermek için de faydalıdır. Kesinlikle. Değişimi yapmadan önce en iyi oranları kontrol edelim. Harika fikir. Paramızın karşılığını en iyi şekilde aldığımızdan emin olmak istiyorum. Biraz araştırma yapalım ve bizim için en iyi seçeneği bulalım. Ders 28. Yardım istemek. Seni önemsedikleri halde onları rahatsız etmekten çekiniyorum. İhtiyacınız olduğunda yardım istemenizde bir sakınca yoktur. Herkes dahil olmayı takdir ediyor. Haklısın. Bazen yük olmaktan endişeleniyorum. Böyle düşünme. İnsanlar genellikle önemsedikleri kişilere destek sunmaktan hoşlanırlar. Sanırım yardım isteme konusundaki bakış açımı değiştirmem gerekiyor. Evet. İhtiyaç duyulduğunda yardıma ulaşmak bir güç göstergesidir. Bana hatırlattığın için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere sorarken kendimi daha rahat hissedeceğim. Kesinlikle. Asla yük olmuyorsun. Her şey bağlantı kurmakla ilgilidir. Desteğinizi takdir ediyorum. İlerlemeye devam ederken bunu aklımda tutacağım. Ders 29. Zorlukları. Günümüzde işletmelerin karşılaştığı zorluklar var mı? Evet, lojistik ve tedarik zinciri aksaklıkları son zamanlarda oldukça yaygın hale geldi. Bu doğru. Teslimat sürelerini etkiler ve ürün kitliğine neden olabilir. Kesinlikle. Sonuç olarak birçok işletme talebi karşılamakta zorlanıyor. Küresel ekonomimizin ne kadar birbirine bağlı olduğunu görmek ilginç. Evet. Bir alandaki aksaklık, çeşitli sektörlere yayılabilir. Ancak şirketler bu zorluklara uyum sağlamanın ve üstesinden gelmenin yeni yollarını buluyor. Kesinlikle.
Yenilik ve esneklik zor zamanlarda başarılı olmanın anahtarıdır. İşletmelerin bu sorunlara yanıt olarak nasıl gelişeceğini merak ediyorum. Ders 30, Göçmenlik soruları. Göçmenlik sırasında bana çok soru soracaklar mı? Genellikle seyahat planlarınız ve ziyaret amacınız hakkında temel sorular sorarlar. Bu mantıklı. Ülkeye kimin girdiğini bilmek onlar için önemli. Evet. Ayrıca konaklamanızı ve ne kadar kalacağınızı da sorabilirler. Umarım buna hazırlıklıyımdır, iyi bir izlenim bırakmak istiyorum. İyi olacaksın. Sadece dürüst ve net bir şekilde cevap verin, sorun olmayacak. Güvence için teşekkürler. Artık sürece daha fazla güveniyorum. Sorun değil. Sadece sakin ve sakin kalmayı unutmayın. Desteğinizi takdir ediyorum. Bu tavsiyeyi aklımda tutacağım. Ders 31, Yerel mağazaların kolaylığı. Evet, hemen köşede bir tane var. Mükemmel. Temel eşyaları almak için hızlı yolculuklar yapmak çok uygundur. Kesinlikle. Son dakika ürünleri için yakınlarda bir mağazanın olmasını seviyorum. Özellikle aceleniz olduğunda hayatı çok daha kolay hale getirir. Kesinlikle. Ayrıca yerel işletmeleri desteklemek harika bir şey. Evet. Fırsat buldukça yerel alışveriş yapmaya çalışıyorum. İhtiyacınız olanı alırken topluluğa katkıda bulunmanın harika bir yolu. Kabul ediyorum. Hadi kontrol edelim ve nelere sahip olduklarını görelim. Bir plana benziyor. Yerel teklifleri keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 32, Çamaşır rutini. Yıkandıktan sonra çamaşırların kurutucuda kurutulması gerekir. Evet, bu doğru. Bazen çamaşırları kuruması için ipe asıyoruz. Bunu seviyorum. Havayla kurutma, giysilere yenilmesi zor, taze bir koku verir. Kesinlikle. Ayrıca enerji tasarrufu yapmanın ve çevre dostu olmanın harika bir yoludur. Kesinlikle. Ve onları rüzgarda çırpınırken görmek çok güzel. Kabul ediyorum. Daha doğal bir his verir ve güneş de bunların dezenfekte edilmesine yardımcı olabilir. Evet, güneş ısınları bunda oldukça etkili olabilir. Kurutma makinesini mi yoksa havayla kurutmayı mı tercih edersiniz? Hava güzel olduğunda açık havada kurutmayı tercih ediyorum ama kesin kurutucuyu kullanıyorum. Ders 33, Mum yapımı kokuları. Mum yapımı için ne tür kokular önerirsiniz? Kişisel olarak lavanta ve vanilyayı severim. Öyle sakinleştirici bir atmosfer yaratıyorlar ki. Bunlar mükemmel seçimler. Lavanta rahatlamak için harikadır, vanilya ise rahatlatıcıdır. Kesinlikle. Her ikisinin de bir alanı rahat ve davetkar hissettirme yolları var. Kokuları karıştırmayı denediniz mi? Bazen kombinler gerçekten çok keyifli olabiliyor. Evet. Lavanta ve papatyayı denedim ve harikaydı. Kulağa hoş geliyor. Gerçekten sakin bir ortam yaratmış olmalı. Gerçekten öyle oldu. Ayrıca canlandırıcı bir dokunuş için narenciye kokularından da hoşlanırım. Bu harika bir fikir. Narenciye ruh halini aydınlatabilir ve bir alana enerji verebilir.